Codeway bugün herkesin çalışmak istediği yer. Peki Codeway'de işe nasıl girilir? En çok merak edilen sorulardan biri bu. Bu bölümde Codeway'de işe girmenin tüyolarını ve Codeway Early Impact programının detaylarını Codeway'in en eski çalışanından dinleyeceğiz. Kurulduğu günden bu yana insana ve kültüre verdiği önemle yazılım sektöründe büyük fark yaratan Codeway'in insanı merkeze alan kültürü bir pazarlama stratejisi ya da bir kandırma taktiği değil. Gerçek ve samimi bir kültür. 2 kere üst üste Great Place to Work ödülüne layık görülen Codeway, bu yıl Türkiye'nin en iyi işverenleri ödül töreninde birinci oldu ve LinkedIn'in Türkiye'de çalışılmak istenen en iyi 10 girişimi listesinde de yer aldı. Codeway'in sosyal medyasını gören herkesin ortak tepkisi, ben de burada çalışmak istiyorum oldu bugüne kadar. Talep bu kadar büyük, seçenek bu kadar çok ve başvuran insan kalitesi bu kadar yüksek olunca seçim doğal olarak zorlaşıyor. Ve akıllara aynı soru geliyor. Codeway ekibini nasıl seçiyor? Dünya çapında rekordan rekora koşan bu şirketin bir parçası olabilmek için gerçekten ne gerekiyor? Yani ben nasıl Codeway'in yeni üyesi olabilirim? Bütün bu soruların yanıtı ve daha fazlası Codeway People and Culture Lead Hazal Ilgın'da. Codeway'in en eski çalışanı olarak Codeway kültürünü inşa etmekle sorumlu kişisin. İlk işe başladığın günden bugüne Codeway'e insan alırken gerçekten neye bakıyorsun? Bugün geldiğimiz noktada Codeway parmakla gösterilen bir şirket oldu. Global standartlarda iş yapış şekli ortaya koyan bir şirket. Dolayısıyla başvuran adaylar Codeway'de çalışmak için kelimenin tam anlamıyla can atıyor diyebilirim. Bu bizim için çok güzel bir gurur ama bizim şirkete aşık olmanın yanı sıra çok önem verdiğimiz bir nokta daha var. O da yaptığımız işe ve projelerimize aslında kişilerin tutku duyması. Bunu da bize görüşmelerde iletmesi oluyor. Ne demek bu, biraz açmam gerekirse? Ben Codeway'i çok seviyorum, Codeway'de çalışmak istiyorumun ötesinde Codeway'de bunu yapmak istiyorum demesi gerekiyor. Tabii, aynen öyle. Bu tek başına yeterli bir şey değil. Biz çünkü burada Hepimiz gerçekten... Codeway'i seviyoruz. Hepimiz sevelim de, zaten biz çok sevilecek bir şirketiz ama önemli olan burada gerçekten çok büyük başarılara imza atıyoruz. Ürünlerimiz çok kısa sürede globalde ölçekleniyor. Milyonlarca kullanıcıya ulaşıyor. Ve gerçekten bizi araştıran, Codeway'de yer almak isteyen her bir potansiyel Codeway üyesi bu başarıya ortak olmaya gelmek istemeli. Bu başarıya katkı sağlamaya gelmek istemeli. Ben nereye değer katabilirim de bu ölçeklenmiş uygulamaları ve bu başarıları ileri taşıyabiliriz. Bunun hayalini kurarak gelmeli aslında. Eğlenceli bir ortam olduğu kesin ama eğlenmeye değil, bu eğlenceyi yan etki olarak almaya geliyoruz. Kesinlikle öyle. Bizim yaptığımız işte eğlenmek de anın içerisinde yer alıyor bu arada. Çok üretiyoruz, çok çalışıyoruz ama bu doğal akışta zaten çok da eğleniyoruz. Aslında çok çalışmamızın ve üretmemizin bir karşılığı olarak o eğlence alanını her zaman kendimize yaratıyoruz. Ünlü Fransız düşünürü David Guetta'nın da dediği gibi work hard, play hard. Kesinlikle öyle, aynen öyle. Eğlence de anın içerisinde Codeway'de. Davet ettiğimiz insanlarda ya da başvuran insanlarda özellikle şunları arıyoruz diye birkaç madde sayabilir misin? Çünkü bu net bir formül olduğunda, net bir liste olduğu zaman insanlar evet bu bende var ya da benim bunun üzerine çalışmam lazım gibi yorumlar yapabilsinler. Codeway'de çalışmak isteyen her bir potansiyel Codeway üyesinin cesur, öğrenmeye açık, kendini geliştirmeye çok açık olması gerekiyor. Algısı açık, ufku açık. Bu çok içten gelen bir şey. Kişiye sonradan öğretilebilecek ya da bizim kazandırabileceğimiz bir şey değil. Kesinlikle ya var ya yok. İç motivasyon dediğimiz şey aslında gerçekten kişinin yeni şeyler üretme, öğrenme, kendini her gün biraz daha ileri taşıma noktasında çok istekli olması gerekiyor. İleri düzeyde adaptasyon becerilerinin olması gerekiyor. Bu ne demek? Bu ne demek? Ben hemen bunu açıklayayım. Codeway şu anda teknolojinin ve yapay zekanın geldiği son noktada konumlanan bir şirket. Bunu böyle özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Ask.ai adıyla OpenAI'nin çıkardığı application'la karşılaştırıldığı bir dünyadan söz ediyoruz. Kesinlikle. Gerçekten yapay zekanın ve teknolojinin geldiği son noktadayız. Bu her zaman da böyle olmaya devam edecek. Codeway uzun vadede kendi yapay zeka modellerini yazan bir şirket konumuna gelecek bu arada. Bir ticari sır niteliğinde aslında Codeway'in kendi AI modelleri olacak. Bugüne kadar siz takımı geliştirirken, yani biz Building Codeway The Documentary yaparken 17 kişiydik. 50'leri hedefliyorduk. Şu an 100'ün üzerine çıktık. Bu yıl Türkiye'nin en iyi işverenleri listesinde 100'ün altı çalışanda en iyi işveren ödülünü aldınız. Ve bu yıldan sonra artık yeni bir ofisle birlikte, aynı binada yeni bir katla birlikte içeride biz 100'ün üzerinde çalışan hedefliyoruz. Evet. Önceden içeride gerçekten bir ordu kurulması için erlerin
savaşa gidecek şekilde hazırlanmasını bekliyorduk. Şu an artık Special Forces, yani özel eğitimli özel tim askeri gerekiyor. Bize gerçekten çok uzman, odaklı ama kendini her an yeniden yeni bir duruma adapte edebilecek kadar hızlı değiştirebilecek ve hızlı geliştirebilecek insanları istiyoruz diyorsun. Kesinlikle, çünkü biz burada tam anlamıyla bir takım oyunu gerçekleştiriyoruz ve Codeway'in içerisindeki herhangi bir ekibin, herhangi bir kişinin ya da grubun yeni teknolojilere adapte olması yetmiyor. Tüm ekip olarak aslında bu becerileri ediniyor olmamız gerekiyor. Çünkü Çalıştığın proje de değişebilir duruma göre. kesinlikle X bir yazılım dilinde yazarken 2 ay sonra bambaşka bir programlama dili öğrenmek durumunda kalabilirsin. Ben şu anda Talent Culture departmanında çalışıyorum ama benim için bile teknolojinin hani %100 şu anda içerisinde olmayan bir departman olmamıza rağmen biz bile yapay zekayı şu anda süreçlerimize dahil etmeye çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla departman bağımsız, kişi bağımsız bizim bu teknolojinin geldiği noktaya ve yapay zekaya hızlıca kendimizi adapte etmemiz gerekiyor. Yapay zekanın gelişmesinden korkan şirketler var mesela. Biz aksine ona Yapay meydan zekayı okuyoruz. geliştiren şirketlerden Aynen öyle. Onu biriyiz. geliştiren bir şirketiz ve üst seviyede kullanmayı becerebilen bir şirketiz. Hatta bundan gelir modeli elde eden bir şirketiz. Başarıya ulaşmamızdaki en büyük etkenlerden biri de bu. Dolayısıyla takıma yeni katılacak arkadaşlarımızın da bu becerilere sahip olması gerekiyor. Codeway bir startup. Şu anda tabii scale up diyebilirim artık ama hani kültür noktasında bir startup gibi hareket eden bir ekosistemdeyiz. Her zaman da diyebilirim. böyle hareket edecek gibi görünüyor. Aynen öyle. Her zaman da böyle hareket edecek. Codeway'in içerisinde aslında birden fazla startup var. Bizim 10'u aşkın mobil uygulamamız var sayı olarak. Ve aslında bu 10 uygulama kendi içerisinde 10 farklı girişim gibi düşünebilirsiniz. Yani product manager'ları, product'ın başındaki kişilere o product'ın CEO'su diyoruz. Kesinlikle öyle. Bu app seninmiş gibi sahiplenerek çalışmanı bekliyoruz ama Codeway olarak da bunun altını doldurmamız gerekiyor. O noktada biz kendimize çok güveniyoruz. Gerçekten burada çalışan herkes yaptığı işi, projeyi, uygulamayı kendi projesiymiş gibi sahiplenirse çok güzel sonuçlar elde ediyor. Yaptığımız iş tam anlamıyla bir takım oyunu diyebilirim. Takım içerisinde çalışmaya uyumlu bir karaktere sahip olması gerekiyor adayların. Çok yönlü insanlardan oluşan bir şirketiz. Bazen hatalarla karşılaşabiliyoruz ya da çok büyük hayaller kurduğumuz projelerin karşılığı o kadar da düşündüğümüz gibi olmayabiliyor. Bununla barışmak gerekiyor, bunu kabul etmek gerekiyor. Bazen Bunları kişisel algılamamak gerekiyor. kesinlikle başarısızlıkları özellikle kişisel algılamamak gerekiyor. Çünkü biz hiçbir başarısızlığın faturasını herhangi bir kişiye kesmiyoruz. Çünkü onun arka planında birçok parametre var. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yaptığımızda emin olduğumuz noktada biz o süreçten öğrenmemiz gerekenleri cebimize koyup bir sonraki hedefe odaklanıyoruz aslında. Takım oyunculuğu noktasında da biraz önce çok yönlü insanlardan oluşan bir ekip olduğumuzdan bahsetmiştim. Hepimizin güçlü yönleri farklı. Burada aslında herkes birbirinden her gün bir şey öğreniyor. Bilmediklerimizi tamamlayan ekip arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bu takım oyunu içerisinde gerçekten etkin bir şekilde rol alabilmemiz, birbirimizi tamamlayabilmemiz, hata yaptığımızda kaldırabilmemiz ve daha güçlü yola devam etmemizi sağlayabilmemiz gerekiyor. Bu arada yaptığımız hatalarla da net bir şekilde yüzleşebiliyor olmamız lazım. En sevdiğim laflardan biridir. Eğer ders Evet. almazsan hata olur. Kesinlikle. Ders alırsan ders olur. O realiteyle yüzleşmek gerekiyor. Çünkü bu işimizin çok büyük bir parçası. Onu alacağız, kabul edeceğiz. Öğrenimimizi çıkaracağız ki bir sonraki adımda nasıl devam edebileceğimize karar veriyor olacağız. Bu çok önemli. Bazı şirketler dış iletişimde kendilerini biz bir aileyiz diye tanımlarlar mesela. Biz şirket olarak bu söylemi hiç sevmiyoruz. Bunun sebebi de Türk toplumunda özellikle ailelerde biri hata yaptığında ona kıyamamak vardır. O hatanın üzerini kapatmak vardır ama burada o yok. Burada yaptığımız iş tam anlamıyla bir takım oyunu. Bir hata varsa o realiteyle yüzleşeceğiz. Bir sonraki adımda nasıl davranmamız gerektiğine karar vereceğiz. Öğrenimlerimizi de cebimize koyup devam edeceğiz. Genelde yaptığım danışmanlıklar, verdiğim eğitimlerde ilk söylediğim şeylerden biridir kurumlara. Siz aile değilsiniz, profesyonel bir takımsınız. Çünkü ailede atsan atılmaz, satsan satılmaz Tabii, durumlar olur. tabii. Hataların sümen altı edilmesi ya da kıyamama durumu son derece büyük bir rol oynar. Ya da aileni seçemezsin ama bir insanı sonradan ailen kadar ya da yakının kadar sevmeyi tercih edebilirsin. İçeride gelen insanlar uzun süre çalışıyorlar diye görüyorum. Yani ekip geliştikçe bu turnover'la alakalı olarak
çok fazla dönen ya da yenilenen bir kadronuz yok. Yok. Turnover nedir burada? Turnover dediğimiz şey aslında genelde şirketlerin dert yandığı, istenmeyen işten çıkışlar noktasında da biz kendimizi iyi bir yerde görüyoruz. Biz bunu geçtiğimiz sene araştırdığımızda sektör ortalamasının, yani yazılım ihracatı yapan şirketlerin turnover ortalamasının %30 olduğu bir %30. noktada bizim Codeway içerisindeki oranımız sadece %8'di. Tek haneli. Kesinlikle tek haneli ve bundan gurur duyuyoruz. Aramızda başlayan arkadaşlarla böyle onboarding süreçlerinde 1. ayda ve 3. ayda bir araya gelip deneyimlerini konuştuğumuz session'lar oluyor. Orada ekip arkadaşlarımıza soruyorum. Buraya başlamadan önce sana belli vaatler verdik. Buradaki çalışma kültürünü anlattık. Ne kadarını yerine getirdik? Aynen öyle, yani şirket koşullarını anlattık, çalışma şeklimizi anlattık, kültürümüzü anlattık. Peki diyorum, geldiğinde bunların altında olduğunu hissettin mi? Çok daha fazlasını buldum yanıtını alıyorum herkesten. Dolayısıyla Codeway'e gelen Codeway'de kalıyor ve çok mutlu bir şekilde kalıyor. Burada bir şey soracağım. Tabii. Codeway'e gelen, Codeway'e gelmiyorsa nereye gidiyor? Yani rakip neresi? Bizim Türkiye'de rakibimiz yok. Önce net bir şekilde onu söyleyeyim. Biraz Türkiye koşullarını göz önünde bulundurduğumuzda bazı adaylardan ya Avrupa, ya Codeway, ya Almanya, ya Codeway gibi nüanslar duyuyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nde böyle bir etkinliğe gittiğimizde böyle bir söylemle karşılaşmıştık. Biz burada tam anlamıyla Silikon Vadisi standartlarında bir iş yapış şekli ortaya koyuyoruz. Hatta sadece iş yapış şekli de değil, rekabetçi maaş politikalarımız, kültürümüz, sektöre bakış açımız, çalışanlarımıza sağladığımız hem yan haklar hem de onları kendi oyun alanlarında özgür bırakmamız bizi her anlamda Silikon Vadisi standartlarına taşıyor aslında. Üretilen ürünler de zaten onlarla yarışıyor. Kesinlikle öyle ve Türkiye'den çıkmış %100 Türk merkezli bir şirketin Silikon Vadisi standartlarında, global standartlarda bu denli başarılı olması da bizim bir Türk şirketi olarak bizim için apayrı bir gurur bu arada. Aldığınız ödülleri hak ettiğiniz anlamına geliyor. Kesinlikle altını bu şekilde dolduruyoruz. Hatta böyle değişik bir hikayemiz de var. Bir tersine beyin göçü de almış bir şirket Codeway. İngiltere'den bir arkadaşımız game developer olarak oyun ekibimize katıldı bundan yaklaşık 1,5 yıl evvel. Buna da şahit olduk. Ara ara soruyoruz, İngiltere'den geldin, memnun musun, ne düşünüyorsun? Ya iyi ki gelmişim, iyi ki buradayım. Aldığım Hava en daha iyi doğru bir kere. kararlardan biriydi diyor. Hard skills, soft skills. Teknik beceri, insan ilişkileri ya da en azından insani beceriler diyelim. İkisi arasında kaldığın zaman hangisini tercih ediyorsunuz Codeway'de? Cevap çok net. İnsani beceriler bizim için yeterli değilse ve Codeway'e uyumlu değilse teknik beceri ve uzmanlığın bizim için hiçbir önemi olmuyor. Takım oyuncusu değilsen zaten burada oynayamıyorsun. Kesinlikle. Wow, çok net. Çok Çünkü kısa bir biraz cevap önce de- oldu. Biraz önce de söylediğim gibi bir kişinin eğer öğrenme isteği varsa, biz gözlerinde o pırıltıyı gördüysek ona bilmediği teknik detaylar, işiyle ilgili teknik beceriler çok rahat şekilde öğretilebilir. Ama iç motivasyon, işine verdiği değer, işini sahiplenmesi gibi kişinin doğrudan karakteri ve iç disipliniyle alakalı olan şeyler sonradan kazandırılabilecek beceriler değil. Böyle bir sorumluluğumuz da yok. Geri dönüt, feedback alabilmek de sanırım bunlardan bir tanesi. Kesinlikle feedback alabilmek, hatta real time feedback alıp verebilmek sıradan bir günümüzün her anında var. Öyle söyleyebilirim. Zaten bayağı biz önemli. çok genç bir şirketiz. Yaş ortalamamız en son bir çalışma yaptığımızda 26 idi. Şimdi değişmiştir ama daha da aşağıya düştüğünü tahmin ediyorum. Çok genç bir şirketiz. Dolayısıyla birçok şeyi iş üzerinde, yolda yürürken deneyerek, yanılarak, başararak, başaramayarak öğreniyoruz aslında. Hem feedback almaya hem feedback vermeye çok açık olmamız gerekiyor. Lead konumunda dahi olsak, doğru bir karar alamadığımızda, bir yanlış yaptığımızda ya da değiştirmemiz gereken herhangi bir davranış olduğunda bununla barışmalı, bunu kabul etmeli ve yeri geldiğinde kendimizi eleştirebilmeliyiz. Bu tarz şeyleri asla kişisel algılamamamız gerekiyor. Dediğim gibi yaptığımız her işte %1'e girmeyi hedefliyoruz ve bunu hedefliyorsak hem zaman zaman kendimizi eleştirebilmeliyiz. Bir ekip arkadaşımızı geliştirebilmek için gerçek zamanlı feedback de verebiliyor olmamız lazım. İçeride çalışan bütün leadlerle uzun zamandır tanışıyorum şahsen ve her biriyle daha önce birer çekim kayıt yaptığım için de biliyorum geldikleri zaman ve şu an arasındaki farkları. Lead pozisyonuna gelen insanlar zaten bugüne kadar en çok hatayı yapmış insan oluyor. Kesinlikle. Çünkü deneyim dediğin şey neyin çalışmadığını bilmek aynı zamanda.
Senin açından içerideki en eski çalışanlardan birisin. Anıl Tolunay'dan hemen sonra sen Hemen geliyorsun. sonra ben. İçerideki kültür, bugüne gelene kadar dışarıdan bakıldığında bunlar hiç çalışmıyor denilen kültür, böyle olsun diye uğraşan, gerçekten insanları seçen kişi, ilk seçen kişilerden biri olarak bu kadar iyi olacağını tahmin ediyor muydun? Ya evet, Codeway ile ilgili hayallerim, hedeflerim hep çok üst düzeydeydi, üst noktadaydı. Buna çok inanarak başladım ama bu kadar kısa sürede bu noktaya gelmek biraz şov oldu. Bu kadarını beklemiyordum. Yani bunu bekliyordum deseydin samimiyetini sorgulayacaktım Bu kadarını ama. beklemiyordum. Dediğim gibi bu kadar kısa zamanda. Onu ben de beklemiyordum çünkü. Kat ettiğimiz yol gerçekten takdire şayan ama... Yani sana 3. ayında geri dönüş veren yeni çalışanlarınızın, yeni üyelerinizin de biz beklediğimizden daha fazlasını bulduk demesi son derece doğru. Evet ya, çok hızlı bir sektördeyiz. Dolayısıyla bu da çok hızlı büyümeyi gerektiriyor. Çok hızlı büyüdük. Başta yaptığımız projeksiyonlar sonda tutmadı yani. Ben buraya ilk başladığımda önce şeyi sormuştum. Kaç yılda kaç kişi olmayı hedefliyoruz? Bana hiç düşünmeden 3 yılda 56 kişi demişlerdi. 56. Evet, Çok şu an- net bir rakam. şu 60 an falan değil yani, yuvarlak da değil. 56, öyle bir structured bir projeksiyon çıkarılmış 3 yılda 56'yı siz zamanında. bayağı 1. yılın sonunda geçmiştiniz. Biz şu anda 3,5 yılda 130 kişiyiz. Öyle söyleyeyim. Bizde projeksiyonlar tutmuyor. Önce bir onu kabul edelim bu arada. Codeway'de projeksiyonlar tutmaz. Çünkü Codeway değişime çok hızlı adapte olabilen, çok esnek, gitmek istediği yere koşarak gitmeye gönüllü bir şirket olduğu için biz projeksiyon yapmıyoruz. Sektördeki fırsatları kovalıyoruz. Hadi bakalım şimdi neyi başarmamız gerekiyor? Bir sonraki challenge'ımız ne olacak? Sürekli bunu kovaladığımız için projeksiyon yapmadan sadece hedefe doğru koşuyoruz. Adeta bir maratonun içindeyiz bu arada. Ama ben bunu şöyle Maraton gibi tanımlıyorum. değil, sürekli sprint atıyorsunuz arada. Evet ya, bir de öyle bir maraton ki hiç sonu yok. Yani bence en iyi böyle anlatabilirim. Sonu yok, yolun sonu yok. Codeway, beklentilerin ötesinde. Çok net, kısacık bir hap haline getirirsek, daha önce başta sorduğum, başvuran ne bekleyecek? Nasıl bir süreçten geçecek? Bir kere bu içeriği izlemeden Codeway'e başvurmaması gerektiğini çok iyi biliyorum. Çünkü bizim şu an yaptığımız sohbet zaten onların bilmek istedikleri şeyler. Başvuran herkesin bilmek istediği şey. Ya öncelikle gerçekten bu içerikleri içselleştirerek dinlemelerini ve gerçekten her bir noktasında ben böyle bir insan mıyım? Codeway'in beklentileriyle benim güçlü yönlerim acaba örtüşüyor mu? Gittiğimde orayı parlatabilecek miyim sorusunu kendilerine sormaları gerekiyor. Çünkü gerçekten buradaki her bir ekip üyesi, ekip arkadaşımız yapmakta en iyi olduğu şeyi yapmalı. Yaparken en çok parladığı alanda olmalı. Çünkü bir işi yaparken o parladığında etrafı da parlıyor ve bu devamında yapılan işin kalitesini çok ciddi etkiliyor. O enerji karşı tarafa da geçiyor. Kişinin bu içerikleri izlerken veya başvurma kararı alırken yapmak istediğim iş gerçekten bu mu? Codeway'in beklentileriyle benim güçlü yönlerim ve yapmak istediklerim örtüşüyor mu? Yapmayı istediğim iş ve beraber olmak istediğim insanlar aynı kümede birleşiyor mu? Çünkü bu da bence çok önemli. Burada 130 kişilik bir ekibiz. Dediğim gibi çok gönüllü insanlardan ve ekiplerden oluşuyoruz. Bence beraber olmak istediğim, beraber ortaya başarılar koymak istediğim insanlar ve yapmak istediklerim bir arada buluşuyor mu? Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Yaptığımız işi daha iyi anlayabilmeleri ve bu işin içerisinde ne kadar yer almak isteyip istemediklerini ölçümleyebilmeleri için geliştirdiğimiz ve store'da olan ürünlerimizi indirip incelemelerini tavsiye ederim adaylara. Yani bir şirkete gidiyorsan adının nasıl okunduğunu bilmek, internet sitesinde yazan içeriği okumak, LinkedIn sayfasını en azından birazcık incelemek, Kesinlikle. toplantıya gideceğin ya da görüşme yapacağın kişiyle ilgili yine LinkedIn'den hafif stalking yapmak, bunlar zaten olması gereken şeyler. Kesinlikle. Ya burada zaten yaptığı işe tutku duyan, merak eden insanları arıyoruz. Dolayısıyla Codeway'de çalışmak istiyorsak Codeway'in ürünlerine, kültürüne ve iş yapış şekline tutku duymamız lazım. Ama ürünleri bile incelemeden görüşmeye giren adaylarda bunu görmemiz mümkün değil. Peki, başvurdu. Bir sonraki aşaması ne? Başvurudan sonra hızlıca Talent Culture ekibimiz case'leri inceleme sürecine başlıyor. Bir case veriyorsunuz. Tabii başvurular Başvuran herkese mi inceleniyor. veriyorsunuz? Hayır, başvurular inceleniyor ve o ilk CV elemesi aşamasından bir sonraki aşamaya geçen shortliste alınan adaylara
case yolluyoruz. Bir projemiz oluyor. Bir hafta süre veriyoruz. Bir haftanın sonunda adaylardan projeleri teslim alıyoruz. Hangi departmana nereye başvurduysa onunla alakalı bir case alıyor. Aynen öyle. Onunla alakalı bir case alıyor ve adaylar case yapıp ilettikten sonra ilgili case'in takım lideri case'leri inceliyor. Belli başarı kriterlerine göre case'i başarılı olan adayların bir sonraki aşaması talent ekibimizle bir mülakat oluyor. Burada zaten Codeway'e olan ilgisini ve merakını ölçüyoruz aslında adayların. Neden burada olmak istiyor? Mesela bu çok önemli. Codeway'den neler beklediği çok önemli. Hatta case'i çok başarılı olmuş bir aday Codeway'de tam olarak ne yapacağını bilmiyorsa o aday bizim için olumlu olmaz. Bu çok net. Çok net. Gerçekten bayağı net. Talent ekibimizle mülakat olacak. İlk mülakat eğer case olumlu olursa, talent ekibiyle yapılan mülakat da olumlu geçerse eğer bir sonraki aşama ilgili takımın takım lideriyle gerçekleştirilen bir teknik görüşme olacak. Akabinde de bir final görüşmesi gerçekleştireceğiz ve süreçler sonlanacak. Ya da başlayacak. Ya da yeniden başlayacak. Hoş geldiniz. Great Place to Work 2 kere, yılın en iyi işvereni ödülü, bunların hepsi üst üste tesadüf değil. Ve şu an 100'ün üzerine çıkmış, 130'a gelmiş insanın içeride %8 turnover'la kalıyor olması da yine Codeway'in Türkiye'nin en iyi talent and culture ekibine sahip olduğunu da net bir şekilde gösteriyor. Seni şahsen tebrik etmem gereken bir durum ama Teşekkür ederim. Codeway'in kültürü içerideki her bir birey tarafından yaratıldığı için içeride çalışan, içeride ekip ruhunu yaratan herkes aslında buradaki kültürün sahibi. Tabii ki buranın kültürünü oluşturan en büyük kriter de aslında burada bu masalarda çalışan insanlar ve beraberinde getirdikleri değerler gerçekten. Bir taraftan çok güzel bir kültür inşa etmeye çalıştık ama bir taraftan o kültür gün birden itibaren burada zaten vardı. Siz zaten öyle olduğunuz için Paradoksal bir buradasınız. şekilde böyle, evet, yani gerçekten öyle. Biz vizyonumuzu ve enerjimizi karşı tarafa tam anlamıyla getirebildiğimizde zaten doğru insanlarla yolları birleştirmiş olduk. Doğru insanlarla yolları birleştirdiğinde ekibin iyi ise, doğru bir vizyonla yola çıktıysan zaten herhangi bir organizasyon başarılı oluyor. Harika. Ve iyi bir takıma sahip olmak demek bu arada devamında o iyi yeteneklerin de ekibine gelmeye devam etmesi demek. Bu da birbirini besleyen bir döngü. Çünkü başarılı olmak isteyenler başarılı takıma başvuruyorlar, geliyorlar. Aynen öyle. Adaylardan çok duyduğumuz bir şey mesela, hani Codeway neden ilgini çekti? Niye burada olmak istiyorsun? Ben Codeway'de çalışanların profillerini inceledim ve ben o insanlarla çalışmak istiyorum diyen çok adayımız var. Mesela ben bundan da etkileniyorum. Gerçekten background'u çok kuvvetli, başarıları kanıtlanmış, Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden mezun olmuş, belki de ilk 100'üne, ilk 500'üne, ilk 10.000'ine ya da girmiş insanlar da burada büyük işler başarmak istiyor. Bu bile gerçekten çok büyük bir motivasyon. Bir yandan da uluslararası bir şey yapabilmek için, dünya çapında bir şey yapabilmek için Türkiye'nin açılan en büyük kapılarından biri Codeway. Tabii. Alanının en büyük şirketi Codeway. Tabii. Doğal olarak içeriye gelenlerin de dünya çapında bir vizyona sahip olması gerekiyor. Tabii. Bu dünya çapında vizyon, dünya çapında bir şeyler yapmış olması değil. Orayı istemesi, gerekeni yapabilmek için kendinde o motivasyonu ve isteği bulabilmesi anlamında. Evet, çünkü gerçekten Codeway hayal kurmaktan hiç korkmayan bir şirket. Hedefleri ve vizyonu çok yüksekte olan bir şirket. Gerçekten bazen sınırlarımız yok, öyle söyleyeyim. Ve istediklerimizi hayata geçirebilmek için yapmamız gereken tek şey üretmeye ve çok çalışmaya gönüllü olmak. Bunun için ihtiyacımız olan biz tüm finansallara, tüm kaynaklara zaten sahibiz. Önümüzde bizim hiçbir engel yok. Bir yandan da önemli olan şeylerden bir tanesi her alanda küçük küçük çok şey bilmekten çok bir alanda çok derin bilgi sahibi olmak. Evet, Dikey uzmanlıktan söz ediyorsunuz. Evet. Bir dikeyde uzmanlaşmak isteyebilmek çok önemli. Yeterince şu an uzman olmayabilirsin. İşinde süper yetkin olmayabilirsin. Ama en azından nereye gideceğini bilmek. Gitmek istediğin yolda karar vermiş olman bizim için ve aday için her zaman büyük bir artıdır. Bugüne kadar hep aynı şeyi söyledin. Yaptığımız bütün çekimlerde neredeyse senden duyduğum cümleler hep aynıydı. O yüzden ben tekrar edeyim bunları senin için. İçeriye gelen hiç kimse bizden ya da herhangi birinden yapacağı şeyle ilgili şimdi ben ne yapayım konusunda bir task vermesini, bir görev vermesini beklememeli. Herkes kendi işinin gerektirdiğini bilip kendi inisiyatif olarak otonom bir şekilde kendisinden kaynaklanan bir şekilde ne yapacağına karar vermeli. Bu konuda yön gösterilmeye ihtiyaç duyuyorsa zaten yol gösterirsiniz. Eğer çözümsüz kaldıysa bir mutlaka yardımcı olur. Diğer ekipler zaten elinin altında. Ama en önemlisi
kendi gitmek istediği yön ve Coldway'e faydasını bir insanın net bir şekilde anlayabilmesi. Doğru öğrenmiş miyim? Doğru öğrenmişsin. Tamam, çok iyi anlatmışsın demek ki. Biraz şöyle bir örnek vermek istiyorum. Biz zaten işe alım süreçlerinde, onboarding süreçlerinde adaylara Coldway vizyonunu, hedeflerini, gitmek istediğimiz noktayı çok net aktarıyoruz. El sıkışıp bu süreci tamamlıyoruz. Dolayısıyla devamında kişinin bu vizyonu özümsemiş ve bu noktada aksiyonlar alarak kendi oyun alanında özgürce kararlar alıp çıktılarını ortaya koyabilme özgürlüğüne sahip bir şekilde onu kendi oyun alanında özgür bırakıyoruz. Bu şu demek aslında, senin desteğe ihtiyacın olan her noktada süpervizyon desteği alabileceğin çok insan var burada. Lead kadromuz çok güçlü. Alanında çok yetkin insanlarla çalışıyoruz. İhtiyacın olan her destekte buradayız. Herkese ulaşabilirsin. Sonsuz açık iletişim var. Onun haricinde özgürsün. Dene, yanıl, başarısız ol, bir daha başarısız ol. Zaten bu manifestomuz da bize bunu söylüyor. Ama biz senin her zaman yanındayız, arkandayız. Her fikrini ve kararını destekliyoruz. Denemek için yeni fikirler üretmek ve inisiyatif almak, en önemlisi kendi sorumluluk alanını genişletmek için burada sonsuz kaynağın var. Sen yeter ki buna gönüllü ol. İhtiyacın olan her anda da seninle birlikteyiz. Ben ne zaman başvurabilirim? İstediğiniz zaman. Gerçekten, çünkü kime anlatsam, kime göstersem, kim benim yaptığım işlerden dolayı Coldway ile tanışsa ben de burada çalışmak istiyorum dedi bugüne kadar ve bunların hepsi profesyonel anlamda çok başarılı insanlardı. O yüzden ayrıca şahsen de tebrik etmek istediğim bir alandı. Çok güzel özetlediğimize inanıyorum. Başvuran herkesin neyle karşılaşacağına dair en azından net bir tabloyla karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Cesur, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, yüksek adaptasyon becerisine sahip biri olduğunu düşünüyorsan, kendini geliştirirken dünya çapında başarılara imza atabileceğin Coldway'de bu ekibin bir üyesi olman çok daha kolay. Coldway Early Impact, AI, Marketing, Product ve Coder Academy için başvurular açıldı. Hazırsan başlayalım.